Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak isterseniz buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün yine güzel bir modelim var size. Çok güzel bir bluz modeli. Ama tabii farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. İnce bir iple yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saymaya da hiç gerek yok aslında buraya. Ne yapacaksanız, nasıl yapacaksanız ona göre önce zincir çekmeniz lazım. Ben şimdi belirli bir miktar zincir çekerek yapacağım. Ama modelle dediğim gibi birçok şey örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir miktar daha zincir çekip dönüyorum. Evet, bu kadar zincir yeterli olur. Siz biraz daha fazla çekebilirsiniz. Sonradan fazlasını sökersiniz. Şimdi diyelim ki çektik zincirimizi. Şöyle bir zincir daha çekiyorum. Hemen yanındaki zincire giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir zincir atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Bir sık iğne. Alt sıramız bu şekilde olacak. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Üçüncü zincire bir sık iğne. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Üçüncü zincire bir sık iğne. Şimdi bunu aslında trabzanların üzerine de kurabilirsiniz. Yani alt sıraya bir sıra trabzan yapıp üzerine de kurabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kurup sonradan altına trabzan gitmeyi düşündüm. Şöyle 1, 2, 3. Sonuna kadar 3 zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim bakın sona kadar. Sonda da 2 zincir çekiyorum. Buradan bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şimdi bu 2 zincirli boşluğumuz, başta ve sonda 2 zincirli boşluk var. Onun ortasında kalan 3 zincirli boşluklarımızın sayısı tek sayı olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 zincir çektiğimiz boşluklar. Tek sayıda olması lazım. Evet, şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum ve hemen alttaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sonra tığımı dolayıp 3 zincir çektiğim boşluğun içine giriyorum. Buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, birinciyi yaptık. 7 tane trabzan yapacağız. Boşluğa batarak 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir sonraki 3 zincir çektiğimiz boşluğa yine boşluğun içine batarak bir sık iğne. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. Ve tekrar 7 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tığımızı doluyoruz. Zincir çekmiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Tekrar 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sık iğne. Evet. Şimdi gelelim sıra sonuna kadar. Evet, bir sırayı tamamladım. Bakın. Son boşluğa kadar 7'şer tane trabzan yaptık. Son boşluğa, yani 3 tane zincir çektiğimiz son boşluğa yine 7 tane yapınca burada 2 tane kalması lazım. 2 zincirimiz kalması lazım. Buradaki sık iğnenin üzerine giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yani şuranın bu şekilde kalması
buradaki sayıların tek sayı olmasından kaynaklanıyor. Mutlaka iki zincir boşluğun arasındaki üçer zincir çektiğimiz boşluklar tek sayı olsun arkadaşlar. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye yani tam ortasına bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra tığımıza 2 defa doluyoruz. Şu dolguların arasındaki sık iğneye giriyoruz. 1, 2, 3 de çıktım. Tekrar 2 doladım. 1, 2, 3 de çıktım. Tekrar 2 doladım. Aynı yere batarak bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Bütün ilmekleri sonra birlikte topluyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Bir sonraki dolguya geliyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi şunun duruşunu sevmedim. Dörtlü trabzan. Buradakiler böyle biraz uzundu ama bir üst sıraya gittiğimizde herhalde düzelir diye düşünüyorum. Ya da üçlü mü yapsam acaba diye düşünüyorum şu anda. Evet, söktüm. Üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Böyle daha güzel durdu. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Buraya bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın tığı bir kez dolayıp buraya üçlü trabzan. Yani önce 1 sonra 2 alıp tığı da bekletiyorum. 1, 2, tekrar 1, 2. 3 tane zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 tane zincir ve bu araya giriyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 4 ilmeği birlikte topluyoruz. Buralar aslında orijinalde böyle uzun uzun duruyor gibiydi ama uzun da olmadı, yatık kaldı. Şimdi böyle de güzel durdu. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz aynı şekilde örerek. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın arkadaşlar, sona geldik. Şimdi tekrar en sonda 3 tane zincir çekiyorum. Sondaki sık iğnenin üzerine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Hemen dibine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batarak, hemen önümüzdeki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki sık iğneye batalım. Evet. Şöyle. Yok, sık iğne değil. Şuradaki boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bakın. 2 zincir çektik. Buraya battık. 3 zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki 3 zincirlerle aynı hizada olması lazım. 3 zincirlerimiz. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Tekrar bir sık iğne. 3 tane zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 3 tane zincir. Şimdi zincirin üzerine yaptığımızın aynısını tekrar ediyoruz aslında burada. Model aslında bu kadar. Şimdi aynı tekrarları yapacağız. 3 tane zincir ve her boşluğa giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bunun üzerine tekrar dolguları yapacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bir iki sıra daha yapacağım tabii.
nasıl göründüğüne bakalım. Son boşluğa geldim. Buraya bir sık iğne, sonra 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 2 tane zincir çekeceğiz ve buradan 3 tane zincir sayarak 3. zincire gireceğiz. Şöyle biraz burada batmakta zorlandım. İpim ince çünkü. Tığımı da kalın kullanıyorum, daha böyle dökümlü dursun diye. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamladık bakın. Şimdi bir sonraki sıramızda dolgularımız bunların üzerinde olacak. Onun için buradan şöyle yapalım. 3 tane zincir çekelim. Bu birinci trabzanımız olsun. 2 tane zincir çektiğim boşluğun içine girerek de 3 tane trabzan yapıyorum. Kenarda çektiğim zincirle 4 trabzan olmuş olacak yani şöyle. Şimdi sıradaki bu 3 zincir boşluğuna bir sık iğne ile giriyoruz. Sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Bir sonrakine geliyoruz. Bakın alttaki dolgunun üstündeki boşluğa gelmiş oluyorum bu şekilde. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Evet, bu sıramızda böyle devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne, sonra diğer boşluğa geçiyoruz. 7 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi gelelim tekrar sıra sonuna kadar. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Bakın şimdi yine burada sondaki 2 zincirlik boşluğun içine giriyoruz. Buraya da 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Başladığımız gibi bitiriyoruz. Şimdi tekrar şu sırada yaptığımız sırayı yapacağız. Bir zincir, önce zincirleri çekiyoruz tabi. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tepesine 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki sık iğneden girerek 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine önce bir, sonra 2 ilmek alıyoruz. Bütün ilmekleri sonra birlikte topluyoruz. 3 tane zincir, 1 2 3 4 tam ortaya denk gelecek. Bu şekilde bir sık iğne, tekrar 3 zincir. 1 2 çektim, bıraktım. 1 2 çektim, bıraktım. Pardon, tek doluyoruz. 1 2 çektim ve 4 ilmeği birlikte topladım. Yine 3 zincir. 1 2 3 4. Evet, aynı işlemleri yapıyorum şu anda. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın şimdi burada da 3 zincir çekiyoruz. En sondaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitirdik. Şimdi tekrar bir tane zincir çekelim. Dönelim. Buraya bir sık iğne. 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne.
2 zincirli boşluk, sonra 3 zincir, yine her boşluğa batarak ilerliyoruz. Şimdi her boşluğa batıyoruz, bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne. Şimdi döngüyü tamamlamış olduk. Şimdi alt sırada yaptığımız gibi dolguları yapmaya başlayacağız. Evet, tamamlayalım. Sona gelince de yine 2 tane zincirimiz olacak. Evet, geldim sona. Son boşluğa da bir sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu alttaki sıranın aynısını yapacağız. Dolgular hemen bu üstte olacak. Şöyle bir zincir çekelim, dönelim. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Tığımızı dolayıp 3 zincirli boşluğa giriyoruz. Ve 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne. Evet, bu da böyle devam edecek. Bakın, bir sıra üst üste geldi. Bir sonraki sırada yine buradaki yaptığımız sıra yapacağız. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi devam etmeyeceğim çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. Bu sıra zaten altı ördüğümüz sıra. Sonradan altına trabzan gidebilirsiniz. Şallarda, bluzlarda gayet güzel olacağını düşünüyorum. Kolay da bir model. 2 sıra tekrarı zaten. Şöyle açarak ütülediğimizde daha güzel duracak tabii ki. Evet. Şimdilik bu kadar diyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz bana. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.